Ceset torbasındaydı zaten. Yüzü simsiyahtı, gözlerinin içi de simsiyahtı, beyaz yoktu. Sağ sol yaparken ses çıkarmıştı. Kızı söyledi, elimi tuttu. Zaten kafasına su tutamıyorsunuz çünkü beyni çıkıyor, dağılıyor suyu verdikçe. Yüzünü hiç unutmadığın bir cenaze oldu mu? Genç bir kız, 19 yaşında, intihar etmişti. Cenaze yakınlarının kapıda beklemesi, tam şurada olması sizi etkiliyor mu? Çok. 10 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Tam kapının orada duruyordu. Annemi verin diye ağlıyordu. Yer altında kalmaya devam edin. Evet efendim, yer altına hoş geldiniz tekrardan. Bugün bir gassalla yüzleşiyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Seni tanımak istiyoruz. İsmim Nida. Sivas Yukarıtekke Mezarlığı'nda görev yapıyorum. 34 yaşındayım. Kaç seneden beri bu işi yapıyorsun? Bu 8. ayın sonunda 3 diyecek inşallah. Haydi hayırlı olsun inşallah. Amin. Mesleğe ilk başlama kararını nasıl verdin? Daha öncesinde biz medresede derslerde görüyorduk. Cenaze kısmında. Daha sonrasında böyle aile arasında biraz istişarelerimiz oldu. Tabii karşı çıkmışlardı. Yapamazsın, olmaz. En çok babam. Daha sonrasında tabii ben çok meraklıydım. Sonrasında çok şükür ki Rabbim nasip etti. Duaları da kabul etti. Bu şekilde. Bu da ilginç aslında, gasilhanede olmak için dua ediyordun yani. Evet, aynen. Peki ilk gasilhaneye gelme anını bize anlatabilir misin? Yani ilk cenazeyi yıkayacaksın. O anki heyecan nasıldı? İlk hocamız bana söyledi ki Nida soğuk oda diye bir yer var. Oradan alacağız ve yıkayacağız diye bahsetmişti. Korkuyor musun dedi. Korkmuyorum dedi. Ama tabii ki bir heyecan var. Neyle karşılaşacağım veyahut da ne olacak bilmiyorum. Daha sonrasında çıkardık hocayla beraber. Teneşire yaklaştırdık. Ceset torbasındaydı zaten. Daha sonrasında da ceset torbasını açıp hocam ben yüzünü değil de ayaklarını görmek istiyorum, ayaklarına dokunmak istiyorum dedim. Daha sonrasında da komple çıkardık ayaklarını açtıktan sonra. Selavatlar çekerek öyle ilk cenazemi yıkadım. Peki neden ayaklarına dokunmak istedin? Bilmiyorum, o anki his o esnada sadece ayaklarını görmek istedi. Ama derslerde bize söylemişlerdi. Cenazenin yüzüne bakmayın. Yüzüne bakarsanız etkisinden çıkamazsınız. İlk ayaklarına bakın ve dokunun demişlerdi. Ben de o şekilde. Bu zamana kadar gelmiş en ilginç cenaze hangisiydi? Bundan bir hafta öncesine kadar bir cenaze yıkadık Kadriye ablayla birlikte. O çok ilginçti. Bir hafta kendime gelemedim. Peki neydi ilginç olan? Genç bir kızdı. Çok farklıydı. Çok ürperticiydi. Çok üzüldüm. Uygun da olmuyor anlatmak ama çok üzücüydü ve çok korkutucuydu. İntihar mı etmişti? İntihar dediler fakat intiharları daha önce de yıkadık ama bu başka bir şeydi. Görünüm nasıldı? Çok korkunç. Çok korkunçtu. 3 defa tuvalete gittim, çok affedersiniz, dayanamadı midem. Ağlamaya başladım sistem dışı görünce onu. Kendimden korktum. Acaba Nida sen nasıl olacaksın diye. Peki neyden dolayı rahmetli olmuş? Kendini intihar etmişti. Söylentiler de vardı tabii, zehirlenmiş falan dediler ama bize geldi, otopsiliydi zaten, intihar ettiği söylenildi. Ama daha önce otopsili cenazede yıkadık, intihar da yıkadık. Bu çok başka bir şeydi. Vücudun görünüm nasıldı mesela? Rengi nasıldı? Yüzü nasıldı? Şöyleydi, simsiyahtı. Her tarafı simsiyahtı. Kaç yaşındaydı? 23 yaşındaydı. Kokusu nasıldı peki? Çok kötü. Çok kötü kokuyordu. Zaten daha gelirken giriş kapısına, gasilhanenin giriş kapısına gelirken zaten ceset torbasındaydı. O şekilde zaten kokuyordu. Ceset torbasını açtıktan sonra tamamıyla biz nefes alamaz hale geldik. Çok kötü bir kokusu vardı. Sordum yakınlarına, zayıf biriymiş. Öyle kilolu falan biri de değilmiş ama teneşirdeki hali çok başkaydı. Peki bunun dışında farklı böyle çok garip bir cenaze oldu mu? İlk başladığım zaman 19 yaşlarında bir kız yıkadım. O benim ilk böyle intiharla karşılaşma halimdi. Ona çok üzülmüştüm. Çok ilginç gelmişti. Çünkü annesi burada feryat figan içerisindeydi. Daha yıkamaya başlamadan
Böyle annesi ağlayınca direkt ben de ağlamaya başlamıştım. Böyle yıkarken sürekli sevdim. Sürekli sevdim. Saçlarını sevdim. Yani o beni çok etkilemişti. Hala gidiyorum mezarına. Görüyorum, konuşuyorum. Bu arada medreseden çıkışta olduğunu da biliyoruz. Yani aslında çok güçlü bir bilgiye sahipsin İslam'la alakalı. Sence burada mesela cenazeyi yıkarken bildiklerin, okudukların sana ne katıyor? Ben kendi yaşadığımı söyleyeyim. Hani ne kadar ayet ezbere olursan ol yahut da ne bilirsen bil. Ben kendi yaşadığımı söyleyeceğim. Cenazeyi önüme aldığım anda bazı cenazelerde sürekli okuyorum. Zaten okunacak şeyler, belirli başlı şeyler var. Sürekli onları okuyorsunuz. Yahut da kendine katmak istiyorsan onu da okuyabiliyorsun. Ama bazı cenazelerde de geldiği zaman bir Allah kelamı bile ağzımdan çıkmadı oldu. Gördüğünde korktuğun bir cenaze oldu mu hiç? Evet oldu. Anlatabilir misin? Yine gelmişti işte cenaze. Hani şey yapmadım, kıyafetleri üzerindeydi. Kalp krizi demişlerdi yakınları. Daha sonrasında işte kıyafetlerini ben yüzünü açmıyorum. Bu işte direkt ayaklarından başlıyorum. Daha sonrasında yüzünü açtığım anda o zaman çok korkmuştum. Çünkü çok nasıl desem çok farklı bir şeyle karşılaşmıştım kadınla. Nasıl bir şeydi? Yüzü simsiyahtı. Gözlerinin içi de simsiyahtı. Beyaz yoktu. Ondan çok korkmuştum o esnada. İlk böyle açınca. Hiç yıkadığın cenazelerde dua aldığını hissettiğin oluyor mu? Öyle demeyelim de böyle huzur olduğu esnalar oluyor. Çünkü o da cenazeye bağlı yine. Bakıyorum böyle su döktükçe gerçekten güzelleşen cenazeler oluyor. İnsanın o esnada bir huzur oluyor. Kendi de huzurlu hissediyor. Öyle diyelim. Şu zamana kadar yıkama sırasında hiç böyle hareket eden bir cenazeye denk geldi mi? Evet geldi. Biz yine yıkıyorduk cenazemizi. Sağ sol yaparken ses çıkarmıştı. Ses çıkarınca ben çok korkmuştum. Daha sonrasında da yine başka bir farklı bir cenazede yine yıkarken kızları da vardı. Annelerini yıkıyorduk. Yine sağ sol yaptıktan sonra kızı şey söyledi. Elimi tuttu. Bırakmıyor dedi. Daha sonrasında da bizim duş aldırdığımız eli oraya takıldı. Yani hani o esnada bir kendi mi geldi yahut da döndürürken mi oldu bilemiyorum. En doğrusunu Allah bilir. Evet. Bu mesleği yaptığından dolayı korkuyor musun? Mesela başına gelebilecek şeyleri önceden görüyor olmak sana ne katıyor? Korkmuyorum. Zaten çok istediğim bir şeydi. Herkesin bir hirası var. Sığınabileceği etrafında, çevresinde. Benim de burası. İkinci evim. Hem sığınabileceğim bir yer hem de tüm duygularımı yaşadığım bir yer zaten gasilhane. Ailen bu işi yaptığın için sana ne söylüyor? Ya işte ailem en başta babam aslında benden dolayı çok şey yaptı. Nida yapamazsın, yaşın çok genç, işte başka bir iş mi yoktu kızım buna işte gönül veriyorsun falan. Ama daha sonrasında baktılar ki yapıyorum, üstesinden de geliyorum. Hatta onlara da birkaç soruyorlardı aynı bu şekilde anlatıyordum. Onlar da çok güzel destek oldular. Şimdi akrabalarım da olsun, arkadaşlarım da olsun, Nida bizi kimseye bırakma. Sadece sen ilgilen diyorlar. Peki eşin ne tepki veriyor bu işi yaptığında? Eşim o da aynı şekilde hani Nida korkarsın işte hani zaten halk arasında konuşulan şeye kafayı yersin. İşte bak çok kötü cenazeler geliyormuş ne yapacaksın edecekmişsin. Ama Allah gerçekten dağına göre kış veriyormuş. Bebekler hiç geliyorlar mı? Bebekler de geliyor evet. Bazen böyle şey oluyor geldikleri zaman kucağıma alıyorum. Çok seviyorum. Seve seve böyle yıkıyorum. Tabii aileler için çok zor. Rabbim kimseye yaşatmasın evlat acısını. Ama sonuçta Allah'ın emri. Yıkıyorum onları da. Aynı büyük insana ne yapılıyorsa bebeklere de aynı şekilde yapıyoruz. Kimsesiz cenazeler geliyor mu? Evet geliyor. Onlarda nasıl oluyor düzen? İlk kimsesizle karşılaştığım zaman işte yıkadık. Her şey yapıldı ama kaldıran yok. Ben dedim ki hocam hani yıkadık cenaze hazır. Hani kim gelecek alacak tabuta koyacak. Bu dedi kimsesiz yok. Kimsesizlerin sahibi Allah'tır. Nida biz yapacağız dedi. Her şeyini biz üstlenelim biz yapalım dedi. O zaman çok üzülmüştüm. Yani hocamızla beraber biz kendimiz tabuta koyduk. Hatta erkek hocalarımızdan da mezara kadar gittiler. Peki hayvan sokması sonucu hayatını kaybedenler mesela kene sokması sonucu hayatını kaybedenler buraya geliyorlar mı? Tabii geliyor. Hatta sabah yıkadık kene vakası. Zaten bu dönemde keneler çok fazla oluyor. Peki nasıl görüntüye sahipler? Ya zaten genelde kanamalı oluyor keneler. Onlara da mümkün mertebe biz de dikkat ederek abdest aldırıyoruz. Parçalanmış, vücut bütünlüğü bozulmuş birisi geldi mi şu ana kadar? Evet geldi. Anlatabilir misin? Şöyle trafik kazaları genelde öyle oluyor. Kafa tarafından darbe alıyorlar zaten genelde.
Daha sonrasında işte kollarından geldi. Onlara da çok üzülüyorum. İnsan ilk gördüğü anda yani çok üzülüyor, ne yapacağını bilemiyor. Acaba nasıl zarar vermeden yıkayım? Zaten zarar görmüş. Nasıl bir zarar vermeden yıkayım, çıkarayım hemen onun telaşına giriyorum. Peki vücut bütünlüğü bozulmuş bir cenazeyi yıkarken nasıl yapıyorsun? Mesela kafasından darbe almış bir kişinin kafasının yarısı yoksa eğer ne yapıyorsunuz? Kafasının yarısı olmayan bir bayan da yıkadık. Daha doğrusu boynundan itibaren sadece işte boynunun nasıl desem sol tarafıydı herhalde hatırladığım kadarıyla. Şöyle bir 4 parmak bir et tutuyordu boynunu ve kafası tamamen dağılmıştı, beyni, gözü. Zaten kafasına su tutamıyorsunuz çünkü beyni çıkıyor, dağılıyor suyu verdikçe. Mes yaptım. Burada babasıyla beraber yıkamıştık hatta o kızı. Yani su vermeden kafa tarafına mesle o şekilde ama diğer vücudunu yine köpükleyerek, yine yıkayarak, yine abdestini aldırarak o şekilde yapıyoruz. Ama yıkadıktan sonra pamuklara sarıyoruz çok fazla. Hani çünkü kanama devam ettiği için ve kefene de çıkmaması için ki keza görmek istiyorlar aileleri. O şekilde görmemeleri için mümkün mertebe oraları kapatıyoruz. Cenaze yakınlarının kapıda beklemesi, tam şurada olması sizi etkiliyor mu? Çok. 10 yaşında bir erkek çocuğu vardı. Tam kapının orada duruyordu. Annemi verin diye ağlıyordu. Beni mahvetmişti. Ben de ağlamıştım o esnada çok. Ben dayanamıyorum gençlere, çocuklara. Bilemiyorum o esnada kendi oğlum geliyor gözümün önüne. Yani orada feryat etmeleri, gün görmedi, daha çok gençti. Bakıyorsun gerçekten daha gün görmemiş gencecik körpecikler geliyor. Haliyle üzülüyorsunuz. Hiç yıkamış olduğun cenazeler rüyana girdi mi? Yıkadığım değil de ama farklı farklı rüyama giren cenazeler oldu. Peki arkanda bulunan yere yakınlarından birisinin geleceğini düşünsen ne hissedersin? Zaten yakınlarım, çevrem, arkadaşlarım, Nida bizi kimseye bırakma, yanımızda ol. Hep bizi işte sen yıka, kimseye bırakma diyorlar. Keza ben de gülüyorum, şakalaşıyoruz işte ama tabii ki önüme aldığım anda o esnadaki duygular ne olur bilemiyorum. Kanserden dolayı vefat edenler nasıl bir görünüme sahipler? Zaten anlıyorsunuz hani açtığınız vakit çünkü saçları olmuyor. Acı çektiğini zaten biliyorsunuz, görüyorsunuz ama benim yine işte Kadriye ablamın bir tanıdığı vefat etmişti. O da yine kanserden. Çok sararmıştı, çok solgun duruyordu. Yani Kadriye abla da tanıyamadı. Dışarıda bu işi yaptığını söylediğinde insanlar sana nasıl bir tepki veriyorlar? Genelde korkuyorlar. Yani böyle şöyle bir şeyle karşılaşmıştım. Senin elinin değdiği yenmez diyenler de olmuştu. Genelde korkuyorlar. Oysa ki benden ne korkacaksınız? Gelen Azrail'den korkun. Rabbime vereceğimiz hesaptan korkalım. Ama benden bir korku oluşmuş. Yıkama sırasında hiç kan geliyor mu? Tabii ki geliyor. Kanamalı cenazeler oluyor. O esnalarda zaten soğuk su kullanıyoruz. Ve elimizi daha çabuk tutuyoruz. Sıcak su olmuyor. Çünkü sıcak su daha fazla arttırıyor. Mümkün mertebe soğuk suyla yıkayıp çıkarıyoruz. Şunu da eklemek istiyorum. Cenaze yakınlarıyla burada problem yaşıyoruz. Neden soğuk yıkıyorsunuz diye. Anlatıyoruz aslında hani kanamalı olduğu için ve çok affedersiniz mesela işte farklı fonksiyonlarda cenaze olduğu zaman soğuk su kullanıyoruz diye anlatıyoruz ama bayağı bir karşı çıkıyorlar. Cinayet ve intihar çok geliyor mu? Cinayet evet yıkadık. Cinayet geldi. İntihar da geliyor. İntiharın sanki bir dönemi var gibi. Nisan ve Mayıs aylarında intihar vakaları daha fazla olmaya başlıyor. Peki intihar eden bir kişinin görünümü nasıl oluyor? En başta size söylemiştim ilginç bir cenaze hakkında. Normalde intihar edenlerin ben daha böyle farklı bekliyordum. Yani insan bir hayalinde canlandırıyor sonuçta hani intihar olduğu için. Aslında normal geliyor. Sadece vücutlarında işte bazı yerlerinde morluklar oluyor. Bir de intihar etmesine de aslında nasıl bir şekilde intihar etmesine de bağlı oluyor esnada. Kendini asanlar farklı oluyor. Yüzleri siyahlanmış oluyor. Kasılmış oluyorlar. Mesela kendini asan bir kişinin boyun kısmı nasıl oluyor, kafa kısmı? Siyah zaten ipin oturduğu yerler, o kısımlar simsiyah geçiyor zaten. Yüzleri ve kulak arkaları hani ense tarafları ve sırtı simsiyah oluyor. Sanki zaten otopsi yapılıyor onlara da. Otopsi yapıldığı için de diğer hani ön taraflarında da muhtemelen morluklar oluyor ama şöyle astığı için herhalde o esnada ya boynu da kırılmış olabiliyor ki et arkaya doğru bir yığılma şekli oluyor. Farklı anlatılmıştı bu kendini asanların işte dili dışarıda gözleri çıkmış vaziyette falan diye ama biz hiç bu şekilde karşılaşmadık. Yani bu yanlış bilinen bir bilgi. Aynı.
kötü kokuyla nasıl mücadele ediyorsunuz? Çift maske takıyoruz. Bazen koku sürüyoruz üzerine. Zaten cenazeleri yıkadıktan sonra, öylesi cenazeleri yıkadıktan sonra da zaten hani ailesi görmek istediği için onlara da böyle hani kötü olmasın, kötü hissetmemeleri için kokular serpiyoruz üzerlerine. Hem kendimize hem cenazeye güzel kokular döküyoruz. Bence önemli bir soru. Şu ana kadar hiç gelen cenazeler arasında çok güzel kokan bir cenazeye denk geldin mi? Geldim. 80 yaşlarında bir teyzeydi. Normalde karşılaştığım cenazelerin hepsinde böyle bir morarma, siyah, vücudunun farklı yerlerinde simsiyah geçme yerleri var. Ama o teyze bembeyaz, pamuk gibiydi. Zerre kokusu da yoktu. Böyle yıkadıkça daha böyle beyazlamaya başladı ve yanakları da böyle al olmuştu. Sence cenazeler senin onu yıkadığını hissedebiliyor mu? Peygamber Efendimizin söylediği bir söz var. Vefat eden kişi kendini yıkayanı da kefenleyeni de bilir ve ahirette de karşılaşırlar. Tabii ki biliyorlar. Şöyle sırayla gidelim. Bir cenaze geldi diyelim. Herhangi bir cenaze ya da adli bir vaka olduğunu düşünelim. İntihar ya da cinayet. Neler yapıyorsunuz? İlk sıralamaya göre nasıl yıkıyorsunuz cenazeyi? Anlatabilir misiniz? İntihar yahut da cinayet olduğu vakitte zaten bize burada görevlilerimiz haber veriyor. Böyle bir vaka geliyor diye. Daha sonrasında biz de hazırlanıyoruz. Zaten böylesi vakalarda aileler çok yıpranmış vaziyette oluyorlar. Kendilerini kaybetmiş durumda oluyorlar. Biz burada iki iş yapıyoruz. Hem aileleri sakinleştirmeye çalışıyoruz, telkin veriyoruz. Hem de o esnada cenazeyi hazırlamaya çalışıyoruz. Nasıl yıkıyorsunuz? Anlatabilir misin? Yani mesela gasilhaneye geldi, cenazeyi yatırdınız ve ilk sıradan başlayalım. Şöyle, ben ilk geldiğim zaman gasilhaneye selam verip giriyorum. Daha sonrasında cenazeye de selam veriyorum. Kendim hazırlanıyorum. Kıyafetlerimiz var bizim. Kıyafetlerimizi giyiyoruz. Meftanın başına geçip kıyafetleri yahut da ceset torbasındaysa onları çıkarıyoruz. Ve üzerine setir dediğimiz bezi örtüp yıkama işlemine başlıyoruz. Yıkama işlemi bittikten sonra da kefenlemeye geçiyoruz. Abdestini falan aldırdıktan sonra kefenliyoruz. Daha sonrasında da bizim yine görevli arkadaşlarımız var. Onlara sesleniyoruz. Görmek isteyen yine gelip görebiliyor. Görmek işlemi bittikten sonra defin için gidiyor. Gözleriyle takip eden bir cenaze gördün mü hiç? Öyle değil ama böyle bazen hani gözleri sonuna kadar açık cenazeler oluyor. O esnada hani gördüğün anda farklı bir durum oluyor. Hani sana bakıyor gibi hissediyorsun. Ama donuk oluyor zaten gözleri. Ölümden korkuyor musun? Ölümden korkmuyorum da amelimden korkuyorum. Rabbimizin huzuruna neyle çıkacağız ondan korkuyorum. Peki gençlere ne tavsiyede bulunmak istersin? Çok geç olmadan, gerçekten yanlış işlere bulaşmadan ve çok geç olmadan, tövbe kapısı ölene kadar açık, bu kapıyı kapanmadan inşallah Rabbimize yönelmek ve onun emri üzerine gerçekten yaşamak. Hani hepimiz nefis taşıyoruz. Bir yerde yapmasak bir yerde tabii ki gaflete düşüyoruz, bazı şeyler yapıyoruz. Rabbim yolundan ayırmasın, doğrudan ayırmasın. Bizim gençlere ihtiyacımız var. Oğlun Evet. ne hissediyorsun bu işi yaptığın için? Oğlum şöyle, hani ilk başlarda çok korkmuştu o da. Ne hayal etti kafasında, ne kurguladı bilmiyorum ama şimdi bana söylüyor. O anları geçirdik. Anne ilerleyen zamanda ben de büyüdüğüm zaman belki senin gibi gassal olurum diyor. Karınları şişmeye başlıyor mu buradayken? Vefat edince direkt zaten karınlar ve gözler şişiyor. Burada bir bekleme süresi var. Hastanelerde olsun, evde olsun. Tabii ki o esnada buraya gelene kadar da şişmeler meydana geliyor tabii ki. Mesleği hiç bırakmayı düşündün mü? Mesleğimi hiç bırakmak istemiyorum. İnşallah Rabbim müsaade ettiği müddetçe görevimi yapmak istiyorum. Daha güzel imkanlarda bir iş bulsan burayı bırakır mısın? Benim hayalim zaten otopsi teknikerliği. Allah nasip ederse inşallah bunun için de gerekli ne yapılıyorsa prosedür onları yapmaya başladım. Hem gastal hem de bu otopsi teknikerliğini yapmak istiyorum. Otopsiden buraya cenazeler geldiğinde görünümleri çok kötü oluyor mu? Yani bazıları evet farklı oluyor. Dediğim gibi bu otopsili cenazelerde zaten kan boşalıyor tamamen ama bazılarında yine de kanamalar oluyor. Yani ister istemez çünkü vücutları açılıyor. Vücutları açılıp tekrar dikiliyor. Görüyorsun vücudunu farklı oluşmuş, farklı duruyor. Normal bir cenaze gibi durmuyor. Yüzünü hiç unutmadığın bir cenaze oldu mu? Bunu en başta da söylemiştim. Genç bir kız 19 yaşında. Onu hiç unutmadım. İntihar etmişti. Dediğim gibi ara sıra hep de yanına gidiyorum. Onu hiç unutmadım. Çok da güzel bir kızdı. Yıkarken çok zorlandığın bir cenaze oldu mu abla? Zorlandığım oldu. Yine Kadriye ablayla beraber yıkıyorduk. Daha öncesinde de söylemiştim. Genç kız yıkamıştık. O çok farklıydı. Yani ne yapacağımızı bilemedik başında. Sağa koşuyoruz, sola koşuyoruz. Yani nasıl yapalım, nasıl yıkayalım? Tuttuğumuz yer elimizde kalıyor. O derece bir cenazeydi ve onda çok zorlanmıştık.
Hiçbir uzvu kopan cenaze geldi mi? Kolları olmayan bir cenaze geldi. 2 kolu da yoktu. Onu da yine kızıyla birlikte burada kalmak istedi. Annesiydi çünkü. Birlikte yapıldı. Sürekli cenazelerle baş başasın. Bu sana ne kattı? Şöyle, ben zaten çok soğukkanlı bir insanım. Yani pek nasıl desem ne kattı? Tamamen böyle kendimi çektim insanlardan. Diyorlar ya ölüden korkma, yaşayanlardan kork diye. Yani insanlardan daha çok kendimi çektim. Bir de bazen böyle bende şöyle bir olay oldu. Hani çok fazla çarşıya pazara çıkan bir insan değilim bu arada. Çıktığım zaman da mecburiyetten böyle görüyorum hanımları. Hanımları gördüğüm anda direkt üzerlerine kefen biçiyorum. Kefen yani resmen kefen biçiyorum üzerlerine ve bir de şöyle yıkarken yıkama esnasında bir koku oluyor. O koku geliyor burnuma. Yani bunlar yoktu benim hayatımda. Bu işlemi yaptıktan sonra, bu göreve başladıktan sonra böyle şeyler, bu haller meydana geldi. Dediğim gibi çok fazla insanlarla iç içe bulunmuyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şeyler var mı? Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Bizler teşekkür ederiz. İzleyen herkes inan bu videodan etkilenecektir. İnanıyorum ki onlar da hayatlarına çeki düzen vereceklerdir. İnşallah. Ağzına yüreğine sağlık.